Konya'dan merhaba. Ahmet Hamdi Tanpınar bu şehir için diyor ki Konya Bozkır'ın tam çocuğudur. Onun gibi kendini gizleyen esrarlı bir güzelliği vardır. Gerçekten de Konya bünyesinde birçok güzelliği barındırıyor. Şimdi bu güzellikleri gezmek için bu soğuk havada Konya'ya gelmiş bulunuyoruz biz de. Gerçekten dondurucu bir soğuk var. Yani belki kış için çok soğuk değil ama şu an sonbahardan yeni geçtiğimiz için biz bayağı üşüdük. Nereden açtık programımızı? Mevlana Müzesi'nin ve Sultan Selim Camii'nin önünden. Çünkü Konya denince akla Hazreti Mevlana geliyor ve Konya gezimiz başlıyor. Hadi buyurun. Şimdi Mevlana Müzesi'ne buradan gidiyoruz. Burası tilavet odası. Üzerinde de altın varakla Ya Hazreti Mevlana yazıyor. Şimdi oraya gidiyoruz. Burada Mevleviler, Mevlevi dervişler Kur'an-ı Kerim okuyorlar bu bölümde. Kabir Hazreti Mevlana'nın kabri. Hoşgörünün ve bilgeliğin en büyük temsilcilerinden biri olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesine geldik. Kendisi 1207 yılında bugünkü Afganistan sınırlarında bulunan Bel şehrinde doğuyor. O zaman için Harzemşahlara ait bir şehir orası. 1215 ile 1220 yılları arasında Moğol istilası oluyor o bölgeye ve babası Bahaettin Veled ailesini alarak batıya doğru göç etmeye başlıyor. Pek çok noktadan şehirden geçtikten sonra Karaman'a yerleşiyorlar. Daha sonra Mevlana Celaleddin Rumi 1225 yılında burada evleniyor ve 2 çocuğu oluyor. Ardından da 1228 yılında büyük ihtimalle Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın daveti üzerine geliyor ve buraya yerleşiyor. Vefatına kadar da burada kalıyor. Kabrinin olduğu yer müze olarak kullanılıyor. Yani hem türbeler var hem çok çeşitli eserler var. Mevlana'nın eserleri var. Divan-ı Kebir var burada. 15. yüzyıla ait bir Kur'an-ı Kerim var. Tabi bunlar el yazması Kur'anlar. Şu da ilginç bir eser. 9. yüzyıla ait oldukça eski. Ceylan derisi üzerine Meryem suresi yazılı bir kitap bu da. Burada sancak Kur'an var. Sancak Kur'an-ı Kerim. Mini bir Kur'an-ı Kerim. Zaten büyüteçle görülebiliyor. Ben biraz yaklaştırayım şöyle. Çok küçük. Sancak Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde. Kaç metre olduğu yazmıyor ama şöyle göstereyim. Bu gördüklerimiz de zikir tesbihleri. Bu da taşınabilir sema meşk tahtası. Semazenler bunun üzerinde dönüyorlar. Konya bir Selçuklu şehri ama Osmanlı eserleri de tabii ki var burada. Bunlardan en önemlisi de arka planda görmüş olduğunuz Sultan Selim Camii. 2. Selim tarafından Mevlana Türbesi'nin yanına yaptırılıyor bu cami. Konya'da mükemmel bir mekana geldik. Burası Sahibata Külliyesi. Belki Konya dışından gelenler burayı çok iyi bilmeyebilir ama Sahibata Fahrettin Ali Anadolu Selçuklu vezirlerinden birisi ve burayı yaptırıyor 1277 yılında.
Müthiş bir kapısı var. Bu kuzey kapısı, bir de diğer tarafta var. Burası bir külliye. Bu camiye açılan kapı. Kapının pervazına besmele ve Fatiha işlenmiş. Taş kullanılmış, mermer kullanılmış, sırlı tuğla kullanılmış, çini kullanılmış. Müthiş bir sanat eseri bu kapı. Taşları kağıt gibi işlemişler. Yakından göstereyim. Ne demek istediğimi daha iyi anlıyorsunuz. Böyle sütunçeler var burada. Bunların üzerinde de kaz ayağı motifleri var. Cami yıkılıyor ve 1871'de tekrar inşa ediliyor. Bugünkü cami o cami. Tabii sonra yine onarımlar görüyor. Taş ve ahşabın hakim olduğu bir yapı burası. İçi çok sade, güzel, insana huzur veren bir ortamı var. Şöyle yavaşça bir girelim bakalım. Sahipata Külliyesi'nin dergah kısmı da var ama orası şu an tadilatta. Normalde müze olarak kullanılıyor. Tadilatta olduğu için biz orayı gezemedik. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Burası Mengüç Caddesi. Ben daha önce böyle bir yer hatırlamıyorum Konya'da. Yani tabii ki cadde vardır da şimdi böyle restore edilmiş yapılar var bol bol. Normalde araç trafiğine kapalı yazıyor ama herhalde buradaki dükkanlarla alakalı bir araç diye düşünüyorum. Şimdi acıktık ve karnımızı doyurmak için güzel bir mekana geldik. Mekan güzel derken böyle dışarıdan çok albenili görünmüyor. Zaten arada bir dükkan ama lezzetleri oldukça meşhur. Ben bunu daha önce bir televizyon programında görmüştüm ve hemen listeme almıştım. Şimdi merak ediyoruz gerçekten güzel mi? Burada ne yapıyorlar? Somun yağlaması ve etli ekmek yapıyorlar ama biz somun yağlamasını veya yağlı somun diye de söylüyorlar. Onu deneyeceğiz. Bakalım nasılmış? Methedildiği kadar var mıymış? Bir görelim. Haydi gidiyoruz. Küçük bir dükkan ama içerisi bayağı kalabalık. Burada üretimhanede burası. Burası da bayağı kalabalık. Oldukça yoğun bir yer. Bakalım gerçekten lezzetli miymiş? Kolay gelsin. Abi sağ olun. Yağlı somun yemeye geldik. Somun ya da somun yağlaması. Evet, yağlı somun abi. Küflü peynirli. Küflü peynirli. Kavurmalı, pastırmalı, sucuklu atalım. İlk başladığım küflü peynirli bu yağ somunlar. İlk önce böyle taze ateş önünde şişireceğiz. Tamam. Ondan sonra içini dolduracağız, koltukta pişireceğiz. İçine küflü peynir dediniz. Yani, Konya'nın klasiği bu mudur? Bunda 7-8 çeşit peynir var. Hamurun özelliği var. Hamurun içi bomboş. Sadece alt tabaka, üst tabaka, içinde malzeme var. Evet. Mideni yormaz yani, bir yerken böyle hoşuna gider yani. Aynı malzemeyi börekte kullan, aynı malzemeyi. O kadar zevk vermez. Bunda susamla işte haşhaş tereyağıyla yanıyor ya hafiften. Evet. O ayrı bir tat verir. Evet. Şimdi normal klasiği peynirli ama siz Peynirli. farklı türleri de yapıyorsunuz değil mi? Kavurma, pastırma isteyenler oldu. Et sevenler için. Evet. O şekilde. Bu sadece burada mıdır yoksa Konya'da Dükkanı başlattım. siz burada başlattınız? Sabah ben 5.30'da başlarım. Namazdan sonra çıkanlar oluyor ya. Evet. Ondan sonra gün boyu devam eder. Gün boyu devam eder. Evet. Bayağı da yoğun bir yer. Küçük bir yer olsa da. Evet. Şöyle göstereyim ben açılıyor nasıl. Hemen geliyor. Bir tane bir yağsum yap. Bak yapacağım sen şu. Bu küflü peynirimiz. Kaç? 2 tane düşün atacağım. Bu somun ekmeğin içine, bu ekmeğin içerisine yerleştiriliyor. Şu bir tanesi. Hadi zor böyle. Küflü peynir zaten Konya'nın, bu bölgenin meşhur peyniri. Bu karışık olanı galiba. Evet. Kavurmalı. Devam. Memur abi. Bir klasik bir kavurma. Kaç dakika fırında kalıyor aşağı yukarı? Yani bir 5 dakikada çıkar. 5 dakikada çıkar. 3 dakikada şişer, 5 dakikada bir şey veriyor. Evet. 3'te şişer, 5'te pişer diyor ustamız. 3'te şişer, 5'te pişer. Çek şu iki bir. Bir taraftan da etli ekmek yapılıyor. Konya'nın zaten meşhur lezzeti. Evet geldi. Geldi. Bu mesela ne? Bu beyaz peynirli. Bunda da 6-7 çeşit peynir var. Bu ne? Bu da atomumuz. Kavurma pastırma dahil. Evet, her şey. Tereyağlı. Müthiş. Abi afiyet olsun. Bu da kavurmalı. Evet. Bunda da küflü peynir falan var. Karışık peynirli. Karışık. Kavurmalı evet.
Servise hazır. Çıtır çıtır. Evet. Susamı. Susamı ekmekte değil mi bunun kendisinde? Susam haşhaş tabii çörek otusu tabii onunla beraber. Evet. Tamamdır. İlk önce susam attım sonra haşhaş attım. Çeşitlendirdiniz zamanla. Kuş değil de yani hepsi birbirine uyum sağladı yani. Güzel oldu hepsi. Yiyelim bakalım, ondan sonra tekrar şey yaparız. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. İlgi de bayağı yoğun burada. Şimdi o kavurmalı. Bu da klasik Konya yağ somununun tadına bakacağız. Bakalım nasılmış. Bir klasik yani küflü peynirli, bir de kavurmalıyı aldık. İnşallah memnun oluruz. Görüntüsü çok güzel. Ben tadına bayıldım gerçekten. Müthiş. Böyle çıtır çıtır. Üzerindeki susamlar, içindeki peynirler, yağı. Müthiş bir kıvam var. Yani böyle arada bir yer. Sakın böyle es geçmeyin. Gelin Konya'da. Hani etli ekmek meşhur ama bu da müthiş bir tat. Asla kaçırmayın. Kesinlikle tavsiye ederim. Lezzetliydi. Şimdi bir yer otururken mekanın güzel olup olmamasına bakmamak gerekiyor. Biz genellikle bu hatayı yapıyoruz. Mekan hani böyle çok şey bir mekan ama normalde çok lezzetli oluyor yani bu tür yerlerde yapılan şeyler, yani lezzetliydi. Hesabı söyleyeyim ne kadar tuttu. Biz bir klasik yani küflü peynirli, bir de kavurmalı aldık. O da küflü peynir ve kavurmalı oluyor. 3 de ayran aldık. Ne kadar tuttu? 210 lira. Bu lezzete göre bu fiyat gerçekten çok iyi. Konya'da Kadınlar Pazarı'nda bu mekana gelin. Geldik Konya'da muhteşem bir camiye. Tam bir sanat eseri Aziziye Camii. 1874 yılında yapılıyor. Aslında burada daha önce başka bir cami var ama o yanıyor. Yerine daha sonra Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyel Valide Sultan tarafından, yani onun yardımlarıyla bu cami yaptırılıyor. Pencereleri kapısından büyük cami olarak tanınıyor burası. Evet, gerçekten de öyle, pencereleri kapısından daha büyük. Özelliğine neden bu kadar güzel görünüyor? Barok, rokoko ve ampir üslubunun karışımıyla yapılıyor. Yapımında kesme gödene taşı kullanılan caminin minareleri ise bambaşka bir güzelliğe sahip. Türk minaresine, klasik bildiğimiz Türk minaresine oldukça yabancı, değişik bir tarzı var. Şerefeleri görüyorsunuz. Şöyle biraz zoom yapayım ben. Biraz havada bulutlu olduğu için detaylar zor görünüyor. Şimdi caminin içine gireceğiz. Bakalım orada bizi hangi güzellikler bekliyor. Caminin içi de oldukça güzel. Yine pencerelerinin büyüklüğünden dolayı da ferah ve aydınlık bir cami. Mihrap ve minber göktaşı adı verilen mavimtırak bir taştan yapılıyor. O da ayrı bir güzellik katmış yani buraya. Ve geldik şehrin en yüksek noktasına. Binalardan bahsetmiyorum tabii ki. Burası Alaaddin Tepesi. 20 metre civarında bir yüksekliği var buranın. Yığma bir tepe, doğal bir tepe değil. Geçmiş dönemde de şehre hakim bir nokta burası. Frikler dönemine kadar uzanıyor buranın geçmişi. Selçuklular da buraya bir cami yapıyorlar. Şehrin Ulu Camisi'ni. O da Alaaddin Camii. Şimdi ona doğru gidiyoruz bakalım. Şimdi de
Alaaddin Camii'ndeyiz. Caminin içindeyiz. Burası Konya'nın sembollerinden birisi. Çok özel bir yapı gerçekten. Çok sayıda sütunu var. Bana bu biraz Kurtuba Camii'ni hatırlattı. Onun tabii ki mimarisi daha farklı ama sütun açısından benzettim. Diğer açılardan tabii ki farklı. Caminin pek çok farklı güzelliği var. Bunlardan birisi de caminin minberi. Selçuklu ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden birisi. Minber kapısının üzerinde din ve dünyanın sevgilisi, Fetih Babası, Müminler Emirinin yardımcısı Kılıç Arslanoğlu Mesud yazıyor. Minber kapısının alındığında Mümin Suresi 16. ayet var. Bu ayetin açılımı eskiden cuma namazlarını devlet başkanları kıldırdığı için bu ayet ey padişah mülkünle övünme. Bir gün gelip hepsi yok olacak. Sadece yaptığın amellerin kalacak. Adil ol manasını taşımaktadır. Şu sol korkuluk üzerinde Besmele ve Ayet-el Kürsi'nin bir kısmı yazıyor. Diğer tarafa geçiyoruz. Burada da 3. surenin 17, 18 ve 19. ayetleri yer alıyor. Ustası Ahlatlı Hacı Mengim Berti. Bu minber gerçekten ahşap işçiliğinin, ahşap sanatının zirvesi diyebiliriz. Abonoz ağacından yapılıyor ve tamamen parçaların birbirine geçirilmesiyle oluşturuluyor. Bu şekilde yapılıyor. Yani başka bir şey kullanılmıyor. Birbirine geçen parçalarla oluşturulmuş bir minber bu. Caminin mihrabı da yine göz alıcı mavi çinilerle süslenmiş. Caminin sütunları farklı yerlerden getirilmiş. Bunun ve bunun gibi bazıları da antik kentlerden buraya taşınmış ve caminin inşasında kullanılmış. Zaten hani standardı yok. O açıdan farklı sütunları görebiliyoruz burada. Şimdi burada bir dolap var Alaaddin Camii'nin içerisinde. Bu dolabın özelliği ilginç bir kilit sistemine sahip olması. Nasıl açılacağını keşfedemiyorsunuz. Şöyle bakıyoruz, yani herhangi bir kolu yok bunun. Yani açılışını daha önce göstermişlerdi ama böyle kendi başınıza bulacağınız bir şey değil. İlginç bir dolap, kasa burada mevcut. Burası da Sultanlar Türbesi, içerisinde 9 tane Anadolu Selçuklu Sultanı'nın kabri bulunuyor. Caminin minaresi ise Sultan II. Abdülhamit döneminde yapılıyor. Yani Selçuklu döneminden kalma bir minare değil, Osmanlı döneminden kalma bir minare. Şurada saray kalıntıları var ama şu anda etrafında restorasyon var galiba, o yüzden kapalı göremiyoruz. Alaaddin Camii ile birlikte bu bölümümüzün sonuna geldik. Yalnız Konya'da tabii gezilecek yer çok fazla, bitmedi. O yüzden Konya bölümümüz de bitmedi. Sadece bu bölüm bitti. Şimdi diğer yerler için yeni bir bölüm çekeceğiz. Onu da gelecek hafta yayınlayacağız. O zaman Alaaddin Tepesi'nden şimdilik veda ediyoruz. Haftaya yine Konya'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.